Herkese merhaba, Evrenin Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü kolektif açılımda yeni ayrılanlar tarot açılımı olacak. Deste seç yapacağız. Birinci deste ve ikinci deste. Lütfen hangi desteye uyumlanıyorsanız desteği seçin. İkinci desteği alıyorum şöyle. Yeni ayrılanlar kolektif enerjide, bu enerjide bize rehberlik etsin. Buradaki biten enerjine neden bitti? Peki bu durumla ilgili ne düşünüyor? Duygusal anlamda kalbinde size karşı, biten bu ilişkiye karşı ne hissediyor? Ve size karşı biten bu ilişkiyle ilgili eylemi olacak mı? Yakın zamanda size karşı göstereceği bir belirginlik sağlayacak mı? Kartlar bir anda hepsi kolektif enerji. Demek ki bu videoyu bekliyormuşsunuz. Yeni ayrılanlar, bu sessizlik, bu bitiş biter mi? Kartlar bize rehberlik etmesini istiyoruz. Şöyle alalım kartları. Neden bitmiş bu ilişki? Bu ilişkinin bitme nedeni geçmişi gösteriyor. Sizinle belki nedir? İleriye dönük bir planı yoktur. Ya da düşüncesi yoktur. Bunun nedeni geçmiş hayatıyla ilgili. Ya da şu andaki ailesi olabilir, durumu olabilir. Yani siz ve geçmişiyle ilgili, yaşadığı sorunla ilgili açıkçası dengeyi sağlayamamış bir enerji var. Engellenmişsiniz bununla ilgili. Nedir? Sizin burada beklentiniz daha ileri dönüktür, daha belirgin adımlardır. Ya da sizi ikna etmesini bekleyebilirsiniz. Karşı taraf bununla ilgili daha rahat davranmış açıkçası. Belki şansınızın olabileceğinizi düşünmüş olabilirsiniz burada. Karşı tarafın düşüncesinde ise daha keyfinde ve istediğiniz o niyetinizle ilgili, belirginlikle ilgili cimri davranmış. Yani daha ketum olmuş, vermemiş. Belki, çok pardon, bunu yapabilirdi. Nedir bu? İkna edebilirdi, konuşabilirdi. Belki burada evet, siz belki burada karşı taraftan açıkçası ikna edilmeyi de beklemiş olabilirsiniz. Bunun böyle bir potansiyeli varken burada duran bir enerjide. Büyük bir ihtimal buradaki şu andaki kopuk enerjinizin nedeni karşı tarafın büyük bir ihtimalle ailesi çıkıyor. Bakın. Ailesi burayı bırakamamak, burayla bütünlük sağlaması olduğundan dolayı da ve dış etkenlerde büyük bir ihtimal var burada. Bitme nedeni bu şekilde olmuş. Peki neden bu? Peki düşüncesinde ne hissediyor?
size karşı? Bu biten ilişkide düşüncesinde ne var size karşı? Düşüncesinde sizi düşünen bir enerji var. Burada biten, belki siz çekip gitmişsinizdir burada. Burayı durdurma aslında istemiş. Bir şeyler, belirginlik sağlamak istemiş ki belki de yapmıştır da. Ama bu nedir? Nasıl gelmiştir size? Daha şakacı, daha çocuksu. Sen orada daha belirgin konuşmasını beklerken daha böyle çocuk enerjisinde, ya işte saçmalıyorsun ya da işte böyle olmaz. Böyle tatmin edici değil de havada adımlarla gelmiş aslında. Ve burada siz daha da çok kendinizi kötü ve aslında karşı tarafı da sinirli bir enerjiniz çıkıyor. Düşüncesinde sizinle bir araya gelme isteği var. Tekrar yüz yüze gelme isteği var. Çünkü hayatında dengeleyen bir enerjisiniz bu insana. Huzur veren. Nedir? Diğer tarafta negatif bir enerji yaşıyordur, mutsuzdur, kendini tamamlayamıyordur ama sizin yanınızda daha rahat, kendini iyi hisseden, daha güvende hissettiği bir enerji var. Bakalım kalbinde, kalp enerjisinde neler var? Kalp enerjisinde sizi seviyor. Sizi çok özelde görüyor. Aslında farkında size haksızlık yaptığıyla ilgili de. Bu durumla ilgili ne kadar güçlü dursa da düşüncesinde, dediğim hani böyle daha çocuk enerjisinde geliyor ama arka tarafta stres, üzüntü duyan bir enerji var. Tutkusal olarak kalbinde, ruhunda tamamen siz varsınız. Bir şekilde şu an kendini dengelemeye çalışıyor bu durumla ilgili ve çözüm odaklı. Kalp enerjisi daha başka çıktı düşüncesine göre. Kalp enerjisi tamamen sizde ve bir şeyleri sunma, çözümlemek. Belki şöyle hissettirecek size, kalbinin sadece sizin olduğunuzu belirtebilir, söyleyebilir. Bununla ilgili iletişime girme isteği çok fazla ve arkasında tamamen o çocuksu enerji değil de duygularını ortaya koyan biri olacak. Duygusal anlamda, enerjide bunu hissediyor. Peki seviyor sizi. Bu durumdan dolayı da mutsuz aslında. Ne kadar göstermese de kendini iyi hissetmiyor siz hayatında olmadığınız zaman. Enerji kaynağınız hani gitmiş gibi hissediyor yani. Bu güzel kalp enerjisiyle size karşı nasıl bir eylemi olur? Biten ilişki diye açtık bu kolektif açılımda. Bu şu an için geçici bir durum. Tekrar siz bir araya geliyorsunuz. Yaşadığınız şu an sizin için de ne için üzülüyorsanız, neyle ilgili uykusuz kalıyorsanız bu ilişkiyle ilgili, burasıyla ilgili tamamen dönüşüyorsunuz. Yani mutlu oluyorsunuz. Bir arada gelip böyle kutlayacağınız ya da arkadaşlarınızla beraber olacağınız bir süreç olacak yakında. Bu tamamen geçici. Yakın zamanda tekrar bir araya geleceksiniz. Her iki tarafta karşılıklı duygularını dile getirecek. Büyük bir ihtimalle bu yaşanan sorunla ilgili sizle konuşacak. Bu nedir? Burayı değiştirme, dönüştürme isteği var. Size diyebilir ki evet şu an biz bunu yaşıyoruz.
Bu bir geçici. Bunun için bana güven. Bir şekilde ben bunu yoluna koyacağım. Yalnız bu arada bunu söylerken kurnazlıkla laf olsun, sizi ikna etmek adına değil, gerçekten isteği de bu. Sizi mutlu etmek istiyor ve bir şekilde de burayı harekete geçirecek, bu durumu bitirecek gözüküyor şu an kartların enerjisinde. Ve siz de bununla ilgili tüm mutluluğunuzu karşı tarafla paylaşacaksınız. Bakın şöyle, şu durumdasınız. Paylaşmayı görüyor musunuz? Bereket, bolluk, sevinç, yükselme, güneş arkasında yolunuz aydınlanıyor. Ve bununla ilgili iyi bir haber alıyorsunuz. Sevinçli haberler ve aldığınız bu haberle tüm sevdiklerinize ya da aklınızdaki kişiyle kutlama, zafer kazanacağınız bir süreç olacak sizin için. Ağaç çıktı, kökleneceksiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanlar abone ve beğeni yaparlarsa ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Tekrar merhaba ikinci desteği seçenler. Şimdi kartlarımızı alalım. Şöyle. Ben karıştırırken siz de lütfen niyet edin. Tarot yeni ayrılanlar. Tarot yeni ayrılanlar. Tarot yeni ayrılanların kolektif enerjisinde. Bu ilişki sorun ya da bitme nedeni ne diyelim? Size karşı ne düşünüyor? Bu durumla ilgili duygusal anlamda ne hissediyor size karşı? Ve sonrası sizinle iletişime geçecek mi? Tekrar bu ilişki başlar mı? Zen tarotlarımızdan da destek alalım. Bu arada kanalıma abone olmayanlar olup ve beğeni, yorum yapıp beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Son videoların açıklamalarını okudunuz mu? Çok güzel ritüeller paylaştım size. Uygulayabilirsiniz. Kolay ve uygulanması böyle hem de keyifli hem de kendinize böyle zaman ayırabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin düşüncelerine girmek, kendinizi hissettirmek, sevgi enerjisini yollamak adına kolaylıkla uygulayacağınız bir çalışma. Şöyle bakalım. Burada ilk açtığımda kartları şu an baktığımda büyük bir üzüntü var. Aslında iki tarafta da büyük bir üzüntü var. Her iki tarafın da kendine böyle her şeyden uzaklaşmış gibisiniz. Daha kendinizle yaşıyorsunuz. Hem siz hem karşı tarafta da. Buradaki sorunda bir olay olmuş. Bu olay hiç beklenmedik bir anda gerçekleşmiş. Sanki saklanan, gizlenen bir şeylerin ortaya çıkması gibi. Yani hiç beklemediğiniz, belki nedir, her şey çok normal gittiğini düşündüğünüz bir süreç olabilir.
geçmişle ilgili, yani karşı tarafın, belki sizin yüzleşmediğiniz ya da söylenmeyen bir olayın ortaya çıkması. Ve bir anda hem siz hem karşı tarafta da bu olayın etkisiyle duygusal ve düşünce olarak da kötü hissettiğiniz bir durumda kalınmış. Şu an evet bir sessizlik var. Sessizliğin arkasında da hem siz kendi hayatınızda, bu arada karşı tarafta da bir şeylerin başlangıcı var. Yani iki tarafta hayatıyla ilgili yeni bir döngü, yeni bir sürece girme. Yeni bir iş olabilir, taşınma olabilir, köklü bir değişim olabilir. Büyük kararlar almış olabilirsiniz. Hem siz hem karşı tarafla ilgili bu. Peki bu nedir bakalım? Şu an ne düşünüyor? Evet, şu anın düşüncesinde beni dinleyenler, kartlara baktığım zaman karşı taraf bir şeyler saklamış. Bu sakladığı şey ortaya çıktığı için siz bu şekilde şu an kopuk bir enerjidesiniz. Burayla ilgili kendini tedirgin hissediyor, korku hissediyor, kısılmış hissediyor, özgür hissetmiyor. Biraz karşı tarafın hayatı karman çorman çıktı. Bu nedir? Belki üçüncü kişi vardır burada. Siz ve diğer kişiyle arada kalmış olabilir. Bir şeyleri karşılaştırıyor olabilir. Nedir? İşte sana hissettiği ya da karşı tarafa hissettiği ya da bitiremeyeceği bir olay olabilir. Bu ilişki olarak diyorum, belki farklı nedenler de olabilir. Aile de olabilir. Burayla ilgili denge sağlayamıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Aslında bir şeyleri içinden ne geçiyorsa söyleme isteği var. Hani söyleyeyim ve kurtulayım. Aslında bu şekilde ya da bunu diyemedim deme bir isteği var. Ama sonrasında da bırakıp gitme diyor. Ya artık diyor benim savaşacak gücüm yok. Tükendim bir enerjisi var. Yani güçlü, karşı taraf şu an bunun gücünde değil ya da savaşacak bir durumda değil düşüncesinde. Her şeyi bırakıp gitme isteğinde. Ki ilk başta kartta da dedim, bir başlangıç, bir belirginlik, bir yol alma, bir değişim sizde de çıkmıştı. Belki nedir? Burayla ilgili artık gidersem ya da bu kararı verirsem kendimi daha iyi hissederim düşüncesinde, ama çok gel git bir düşüncesi var. Bir taraftan evet pişmanlık duyuyor mu diyorsunuz? Evet duyuyor. Bir yandan da size karşı bunu açık, nedenlerini söyleme isteği var. Ama dengeye gelemiyor. Sonra diyor ki gideyim, yani ben yok olayım şeklinde şu an karman çorman. Kesinlikle bir yer değişikliği, gitme mesafesi tekrar kartlarda belirginleşti. Duygusal anlamda kendini şöyle hissediyor. Burayı değiştirirsem, gidersem hayatımla ilgili rahatlayacağını, kurtulacağını düşünüyor. Bakın düşüncesinde ne kadar kararsız olduğunu farkında mısınız? Bir anda pişmanlık sakladıkları ile ilgili, bir anda bir şeyleri anlatma, sonra vazgeçiyor, sonra yok ben savaşamam, yorgunum, gideyim diyor. Duygusal anlamda da çok farklı gelmedi. Değişimiyle gidersem hayatımda ya da bittiyse bitti, hani ben kendi hayatıma bakarım diyor. Sonra dönüyor diyor ki hayır diyor, ben seninle mutluyum ve seninle tekrar bir araya gelme isteği de var. Ve bununla ilgili de başarı kazanmak istiyor. Yani başarı nedir? Bu biten enerjiyi, biten ayrılığı tekrardan harekete geçirip, iletişime girip, eyleme geçirip tekrar bir arada olma isteği var. Zihninde de kalbinde de aslında bunu geçiriyor. Bakın sizinle tekrar nedir?
mutlu olmak, bir araya gelmek, o enerjiyi tekrar yakalamak istiyor. Bakın zihni ne kadar karışık aslında. Ne yapacağını bile bilmiyor ve iletişime girme isteği var. Ve bununla ilgili de tekrardan sizinle dönüşüm ve başarı. Eğer böyle olursa diyor, o zaman kendimi daha mutlu, iyi hissederim bir enerjisi var. Bakalım. Neler oluyor? Yakın zamanda ne yapacak? Şu an evet, eyleme geçmiyor, güçlü durmaya çalışıyor ve birçok şey aranızda aslında yavaşlayan bir enerji var. Bu nedir? Belki iletişim alamıyorsunuzdur. İki taraf da çok suskundur. Birbirinden haber alamıyordur. Sosyal medyalar engellenmiştir. Bir taraftan güç ve ego var. Güçlü durma isteği var. Ama bir taraftan da her şey, belki bu yeni bir olay değildir. Bir sürede geçmiş olabilir. Çünkü bayağı böyle yavaş giden bir şeyler var aranızda süre zaman olarak. Ama bir taraftan da hayaller, işte biz böyleydik, şöyleydik, bir arada da mutluyduk. Hayal kuran düşüncelerinde, duygularında. Sonra bakın, sona saklıyorum. Evet, iletişim olacak. Öncesi o ikilemde kaldığı, o yenilik gitme dediğimiz kendi dünyasında uğraştığı her neyse orayı bitirdikten sonra ve büyük bir ihtimalle çok az kalan bir süreci kalmış. Adımını atmış, birçok olaylar tamamlanmış. Son böyle noktaları beklediği bir şey var. Burayı tamamladıktan sonra kendini çok daha güçlü hissedecek. Ve sonrasında size karşı bir eylemi olacak. Bununla size geliyor. Ve sizinle ilgili sakladığı hayatıyla veya sizle ilgili duygularını şu an bu insanlar göstermediyse ya da hissettirmediyse duygularını gösterecek. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanlığını söyleyecek. Hiç duymadığınız sözleri duyabilirsiniz. Sizden hoşlandığını ya da sevdiğini söylemediyse ya da özlediğini, sizle şöyle düşünün, size hissettikleri, kalbinde neyse tuttuğu, sakladığı, göstermediği her şeyi ortaya dökecek. Ve bakın, değnek altılısı nedir? Bu bir iletişimdir. Değnekler hızlı iletişim sağlar, tutkusal ve ata binmiş, atın hareketine bakar mısınız ya, ayağa kalkmış, sizle ilgili artık dönüşmek, zafer kazanmak, yolunu devam etme enerjisinde. Ama önce tüm bu duygularını dile getirip sizi kazanma isteğinde olacak. Harika çıktı sonu. En azından göstermediklerini göstermeye başlayacak. Yalnız dediğim gibi duygu enerjisinde çok yoğun. Daha önceki ilk kartlara baktığım zaman havadaydı. Kalbi indiğimizde sizle dolu. Kalbinde de zaten sizinle ilgili bakın aslan kaplan çıktı. Başarı kazanmak istiyor, dönüşmek isteyen bir enerji vardı ve büyük bir ihtimalle bunu eyleme dökecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız olup beğeni ve yorum yaparsanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın.